Merhaba arkadaşlar, Zandos'una hoş geldiniz. Ben Sümeyye Saraç. Yepyeni bir haftada, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu hafta size Eylül ayında yayınlanmaya başlayacak olan bütün Kore dizilerini anlatacağım bir video ile geldim. Tam 11 tane dizi yayınlanacakmış bu ay bulduğum kadarıyla. Sonda bir tanecik de bonusum var. Onu da artık sırası geldiğinde görürsünüz. Yine kimisi çok dikkat çekici, kimisi hiç dikkatimi çekmedi. Ne olduklarını merak ediyorsanız, başrol oyuncularının kimler olduğunu merak ediyorsanız bu video tam size göre. O zaman haydi hemen Eylül ayının Kore dizilerine geçelim. İlk dizimizin adı My Youth. JTBC'de 5 Eylül tarihinde yayınlanacak. 12 bölümden oluşacak. Başrol oyuncuları Song Joong-ki ve Chun Woo-hee. Sun Woo-hee yani Song Joong-ki'nin canlandırdığı karakter gençliğinde parlayan popüler bir çocuk oyuncuydu. Fakat ne yazık ki çevresindeki yetişkinlerin açgözlülüğü yüzünden parlayan ışığını kaybetti. Bütün bu zorlukların üstesinden zar zor geldi, büyüdü. Şimdi bir roman yazarı ve çiçekçi olarak huzurlu bir hayat yaşıyor. Fakat bir gün karşısına aniden Sung Jae-yeon çıkıyor. Sung Jae-yeon da başrol kadın karakterimiz Chun Woo-hee'nin canlandırdığı karakter. Sun Woo-hee ve Sung Jae-yeon birbirlerinin ilk aşkıymış. Hayatlarının en karanlık, en zorlu zamanlarını birlikte atlatmışlar zamanında. 10 yıl sonra bu ikili yeniden bir araya geliyor ve bu kızın ortaya çıkışı Sun Woo-hee'ye geçmişini hatırlatıyor. Bir de kadının karakterinden bahsedeyim hızlıca. Sung Jae-yeon Feel Entertainment'ta ekip lideri olarak çalışıyor. Zengin bir ailede hiçbir kaygısı olmadan büyümüş fakat ailesi birden yıkılıveriyor. Yıkılmak dediği de batmak gibi bir şey anladığım kadarıyla. Ve o da etrafındaki herkesten daha hırslı bir hayat yaşamaya başlıyor. Hayatında sadece başarıyı arayan bir karaktere dönüşüyor. Amacına ulaşmak için de ilk aşkı Sun Woo-hee'yi buluyor ve onun huzurunu bozuyor. Anladığım kadarıyla Song Joong-ki'nin çocukcağızın sessiz sakin huzurlu hayatını gelecek darmaduman edecek bu kız. Çünkü Feel Entertainment dediğine göre onun yeniden oyunculuğa dönmesini isteyecek olabilir tahminimce. Hoşuma gitti. Güzel bir konusu var gibi duruyor. Song Joong-ki'ye zaten bayılıyorum. Bunu artık söylememe gerek yok. O yüzden bu dizi 5 Eylül'de başladığında inşallah unutmazsam hatta güncel izlemek gibi planlarım var. Sizin de haberiniz olsun. My Youth'un yayınlanmasına az bir şey kalmış. Geçiyorum bir diğer diziye. Queen Mantis SBS'te 5 Eylül'de yayınlanacak. 8 bölümden oluşacak. Başrol oyuncuları Ko Yoon-jong ve Jang Dong-yeon. Konusu çok enteresan, hemen anlatacağım. Jong Yi-shin yani başrol kadın karakterimiz Mantis lakaplı bir seri katil. 20 yıl önce 5 tane adamı vahşice öldürmüş. Oğlu olan Cha Soo-yeol yani başrol erkek karakterimiz Jang Dong-yeon hayatı boyunca annesinden nefret ederek büyümüş. Şu anda da polis memuru olarak çalışıyor. Bir gün bir cinayet vakası yaşanıyor. Bu cinayet Mantis'ten kopyalanmış bir suç gibi görünüyor. Bu suçluyu yakalamak için de oğlu annesinden yardım istemeye karar veriyor. Çok değişik bir konusu var kesinlikle. Yani annenin bir seri katil olması, oğlunun büyüyüp polis olup sonrasında yaşanan bir vakada gelip anneden yardım istemesi fikri falan çok güzel. Tabii ben bunu araştırdığımda şunu öğrendim. Bu aslında bir Fransız dizisinin uyarlamasıymış. La Mante isminde bir dizi varmış Fransa'da. Bu da onun uyarlaması bir dizi olacakmış. İlgi çekici. Sevilirse belki bizimkiler de alır bunu. 8 bölümden oluşacak ama kısa bir hikayesi var belli ki. Valla konusu hoşuma gittiği için, fikir farklı geldiği için belki bakabilirim. Biraz fazla karanlık ama. Geçiyorum bir diğer diziye. Confidence Man KR. KR dediğimiz şey Kore'nin kısaltılmışı. TV Chosun'da 6 Eylül'de yayınlanacak. 12 bölümden oluşacak. Başrol oyuncuları Park Min-young, Park Hae-sun ve Ju Jong-yuk. Konusu şöyle. Park Min-young'un karakteri bu dizide dahi seviyesinde IQ'su 165 olan bir dolandırıcı. Kendine özgü bir düşünce tarzına ve havalı bir karizmaya sahip. James ve Myung-woo'dan oluşan Confidence Man adlı bir dolandırıcılık grubunun da lideri aynı zamanda. James mizah anlayışına sahip deneyimli bir dolandırıcı. Myung-woo da grubun en genç dolandırıcısı. Saf ve dürüst bir kişiliğe ve sevimli bir karaktere sahip kendisi. Her biri kendine özgü hikayeleri olan bu 3 yetenekli dolandırıcı bir araya gelerek kötüleri cezalandıracakmış. Ben ilk bu özeti okuduğumda vay arkadaş nasıl olacak da başrol karakterlerimiz kötü olacak diye düşünmüştüm. Meğersem iyilermiş. Kötüleri dolandıracaklarmış. İlla ki öyle bir şey olmalıydı. Bu arada bu dizide bir Japon dizisinin uyarlaması olacakmış. Onun da adı Confidence Man JP. Japan anlamında yani. Bu da zaten aynı isim. Sadece sonuna KR eklemişler. Böyle bir dizi 6 Eylül tarihinde yayınlanmaya başlayacakmış. Bunu görünce aklıma Busted geldi. Galiba Busted'dı adı. Öyle bir program
program vardı bir ara. Lee Sung-ki, Yoo Jae-suk falan vardı. Onun bir sezonunda Park Min-young da oynamıştı. Orada güzeldi. Ya oynamak dediğim burada dizi değil. Bayağı programdı. Netflix programıydı. Böyle bir dedektiflik şeyleri vardı orada da. Bazı olaylar yaşanıyordu. Bu isimler de o olayları çözmeye çalışıyorlardı falan. Orada da Park Min-young'a böyle çok zeki bir karakter vermişlerdi. Hani biliyorsunuz bunların programları da çok reality program değil de hani o programın içinde de bir karakter canlandırıyor gibi oluyorlar aslında. O yüzden bunun konusu da bana bir miktar onu hatırlatmadı değil. Aklıma o sahneler geldi. Geçiyorum bir diğer diziye. 4. dizimizin adı Tempest. Disney Plus'ta yayınlanacak. Dizi 8 veya 9 bölümden oluşacak. Niye böyle dediğimi söyleyeyim. Bir yerde 8, bir yerde 9 olarak gördüm. Hata olmasın diye ikisini de aldım. Bir de tarihleri de sıkıntılı. 10 Eylül 1 Ekim şeklinde 2 farklı tarih vermişler. Yanlış anlamadıysam belki bunu 2'ye bölecekler ve bir kısmını, ilk kısmını 10 Eylül'de, ikinci kısmını 1 Ekim'de yayınlayacaklar şeklinde anladım. Ama her türlü 10 Eylül'de ilk bölümleri yayınlamaya başlayacaklarmış. Başrolleri Jian Jun ve Kang Dong-won, deneyimli bir diplomat ve eski bir Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi olan Moon-ju, keskin muhakemesi ve kararlı eylemleriyle uluslararası toplumun güvenini kazanmış bir kadın. Hem Güney hem de Kuzey Kore bağlantılı yüksek profilli bir suikastin ardındaki siyasi manevraları ortaya çıktığında tehlikeli bir sırrın içinde buluyor kendisini. Bir de erkek başrolümüz var. O da karanlık bir geçmişe ve bilinmeyen bir uyruğa sahip seçkin bir paralı asker. Kang Dong-won'un karakteri. Az konuşan ama ölümcül bir hassasiyete sahip olan biri, Moon-ju'nun gerçeği arayışındaki beklenmedik müttefiki haline gelecek bu paralı asker. Birlikte güç, aldatma ve gizli komplolarla dolu tehlikeli bir dünyada yol alırlar. Gerçeği ortaya çıkarmak her şeyi riske etmek anlamına gelebilir demiş özette. Bu dizinin şöyle bir özelliği var. Kang Dong-won 21 yıl sonra ilk defa dizi çekiyor. Son dizisini 2004 yılında çekmiş arkadaşlar. Zaten adamın topu önceden 3 tane dizisi olmuş. Bu da 4.'sü olacak. Bunun öyle bir özelliği var. Genelde çünkü bu adam bir film oyuncusu. Hep kendisini çok güzel filmlerde izledik. Müthiş bir aksiyon oyuncusudur bu arada bilmeyenler için. Jian Jun da müthiş bir isim. Aslında başroller çok sağlam. Ama işte konusu fazla entrika, fazla karanlık. Ağır gelebilir böyle diziler. Bir de siyaset falan filan. Allah çok zorlanıyorum ben siyasi dizilerde. Hiç çok siyasete kafası basan bir insan değilim. O yüzden bu diziyi muhtemelen izlemeyeceğim. Ama aksiyon sevenler için, bu tarz böyle daha ağır konuları sevenler için bence bu dizi pek kaçırılmaması gereken bir dizi. Hepsinden öte ben başrol oyuncularına çok güvendim. Ama izleyeceğim mi? Hayır. Geçiyorum bir diğer diziye. You and Everything Else. Bir Netflix dizisi. 12 Eylül'de yayınlanmaya başlayacak. Başrol oyuncuları Kim Go-eun, Park Ji-yoon ve Kim Gun-woo. Bu dizi aslında iki kadının hikayesini anlatıyor. Kim Go-eun'un canlandırdığı karakter normal bir insan gibi görünse de aslında kişiliğinde insanları cezbeden bir samimiyet barındırıyor. Çok yakın bir arkadaşı var ama aslında en yakın arkadaşını hayatı boyunca en büyük rakibi gibi görmüş. O da kim? Park Ji-yoon'un canlandırdığı Chon Sang-yeon karakteri. Bu ikili ilkokul yıllarında tanışıyorlar. Chon Sang-yeon ailesi zengin ve yetenekli bir karaktere sahip bir kadın. Kim Go-eun da bu yüzden onu hayatı boyunca kıskanmış. Yani yakın arkadaş diyoruz ama bazı zamanlarda birbirlerinden aşırı nefret eden iki insana dönüşmüşler. Ergenlik dönemlerinde 20'li ve 30'lu yaşlarında birbirleriyle olan iletişimlerini kaybediyorlar. Sonra ara ara kısa süreli yeniden bir araya geliyorlar. Artık 42 yaşındalar. Yani bu dizinin geçtiği, bu dizinin anlatılacağı dönem 42 yaşlarındaki dönemler. Kim Go-eun bir dizi yazarı olmuş. Diğer kız da başarılı bir film yapımcısı olmuş. Bir gün Chon Sang-yeon aniden Kim Go-eun'un karşısında beliriyor ve ondan çok önemli bir istekte bulunuyor. Bu isteğin ne olduğu başka bir sitede yazıyordu. Fakat bence bunu anlatmamalıyım. Bu büyük bir spoiler. Yani bilmiyorum, belki de fragmanını izlesem fragmanında da veriyordu bu spoiler'ı. Ama bence bunu izleyene kadar bilmemeliyiz. Yani ben öyle düşündüm. Belki de yanlış düşünüyorum, bilmiyorum. Ama ve lakin ben o kısmı söylemeyeceğim. Çünkü bazen bana çok detaylı anlatıyorsun diye kızanlar var. Sanki bunları izleme şansım oluyormuş gibi. Böyle değişik bir konusu var. Erkek karakterin ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ona hiç girmemişler. Kim Gun-woo'nun nasıl birisi olacağını bilmiyoruz. O yüzden ben de size anlatamadım o karakteri. Geçiyorum bir diğer diziye. 100
Kindred Memories JTBC'de 13 Eylül'de yayınlanmaya başlayacak. 12 bölümden oluşacak. Başrol oyuncuları Kim Da-mi, Shin Ye-eun ve Ho Nam-jun. Konusu şöyle. 1980'lerde geçecek bu dizi. Kim Da-mi, Chona Transportation'da 100 numaralı otobüste görevli olarak çalışan bir kadın. Hareket hastalığı çekmesine rağmen her gün otobüse biniyor. Bunun nasıl bir hastalık olduğunu asla bilmiyorum. İşi onun için çok önemli. Çünkü annesinin ailesine bakmasına yardımcı oluyor. O da annesine destek oluyor. Bu kızcağızın da hep üniversiteye gitmek gibi bir hayali var. Kişilik olarak dürüst, zeki ve hassas birisi ama sinirlendiğinde de kimse onu durduramıyor. Onun çok yakın arkadaşı var. Shin Ye-eun'un canlandırdığı karakter So Jong-hee. O da yine aynı yerde Chona Transportation'da otobüs görevlisi olarak çalışıyor. Çok çekici bir kız aslında ama bir yandan da talihsiz aile ortamından kaçmayı hayal ediyor. Yani olumsuz bir aile hayatı var. Bir de Ho Nam-jun'un canlandırdığı başrol erkek karakterimiz var. O da bir mağaza sahibinin oğlu. Çekici ve mükemmel bir fiziksel görünümü var. Zengin bir aile geçmişine sahip. Hayatı her şeyi çok kusursuz gibi görünse de aslında o da duygusal yaralar almış ve hayatında zor bir dönemden geçen bir adam. Ve bu adam az önce anlattığım iki yakın arkadaşın da ilk aşkı. Vallahi özet bu kadar. Bu iki yakın arkadaş bu adam yüzünden kavga mı edecekler, araları mı açılacak yoksa tam tersi olgun mu davranacaklar orasını bilmiyorum. Adam kimi seçecek onu da bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Kim Da-mi galiba başrol oyuncusu. Yani Kim Da-mi'yi seçer diye düşünüyorum muhtemelen. Böyle bir konusu var. Çok da farklı diyemeyeceğim aslında. İki tane kızın bir adama aşık olması, bir aşk üçgeni. Hani sadece şu 80'lerde geçmesi fikri, bir de kızların iş hayatı, iş dünyası biraz farklı duruyor burada. Chona Transportation otobüs görevlisi olma fikri biraz farklı geliyor kulağa. Ondan mütevellit belki merak edip bakabilirim. Çünkü ben dönem dizilerini çok seviyorum. Ho Nam-jun'u da çok beğenirim bu arada. Gerçekten yakışıklı çocuk maşallah var. Çok vaktim olur mu bilmiyorum ama unutmazsam belki buna da bakabilirim. Geçelim bir diğer diziye. 7. dizimizin adı Shin's Project. TVN'de 15 Eylül'de yayınlanmaya başlayacak. 12 bölümden oluşacak. Başrol oyuncuları Han Suk-kyu, Bae Yoon-sung ve Lire. Bay Shin sıradan bir tavukçu dükkanı sahibi gibi görünebilir. Fakat garip bir şekilde tam zamanında ortaya çıkıp sinirlerin gerildiği, yumrukların havada uçuştuğu ve kaosun yaklaştığı anlarda herkesi sakinleştiren, tek bir keskin ve tatmin edici cümleyle her şeyi yoluna koyan türden birisi. Bu cümleyi özellikle birebir bu şekilde okudum. Anlatması biraz çünkü kafa karıştırıcı olacaktı. Çünkü bayağı posterlerden bir tanesinin de görüntüsü böyle. Belki onu da şu an yanda bir yerde görüyor olursunuz. Eklerim kısacık da olsa. Adam böyle önde duruyor. Arkada bir kaos var. O böyle gülümseyerek bakıyor falan. Belli ki önemli bir yeri var bu kısmın dizide. O yüzden bu kısmı böylece okudum. Bir de kurallara uyan bir çaylak yargıcımız var, Philip. O da nasıl olduğunu bilmediğim bir şekilde bir mahkeme salonu yerine bir tavukçu dükkanına atanıveriyor. Bir de Bayşe'nin gizli muhbiri olan Kurye Shion ekibe katıldığında bu beklenmedik güçlü gerçeğin peşinden koşmaya başlayacakmış. Son olarak da demiş ki her şey yolunda gidiyor gibi görünse de akıllarda tek bir soru kalır. Bayşin tam olarak kimdir? Yani tavukçu dükkanı sahibi olmadığı kesin bu abinin. Muhbir diyor, işte yargıç falan diyor. Böyle belli ki farklı bir hikayesi var. Onu da artık diziyi izleyince göreceksiniz. Philip'in özellikle mahkeme salonu yerine tavukçu dükkanına atanması kısmı biraz komikti. Atanma belki işin abartısıdır. Yani bilinçli bir şekilde gelip onlara katılıyordur bilemiyorum. Ama değişik duruyor konusu. Bununla alakalı yine bir Kore filmi vardı. Extreme Job'tu galiba. Bana da onu hatırlattı. Bu ara izlediğim, okuduğum her şey bana başka bir şey hatırlatıyor. O da onu hatırlattı bana şimdi. Onda da böyle bir tavukçu dükkanı satın alıyorlardı. Aslında polislerdi. Birilerini yakalamaya çalışıyorlardı ve tavukçu dükkanıyla o yakalamaya çalıştıkları kişilerin yerleri karşılıklıydı falan. Tamamen onun hikayesine benzettim. Bu tarz bir şey de olabilir tabii ki. Çok alakasız bir şey de olabilir. Onu da anca izleyince göreceğiz zaten. Shin's Project 15 Eylül'de yayınlanmaya başlayacakmış. Meraklılarına duyurulur. To the Moon NBC'de 19 Eylül'de yayınlanacak. Başrol oyuncuları Lee Son-bin, Ramiran, Jo Aram ve Kim Yong-de. Konusu şöyle. Fakir bir ailede büyüyen Jong Da-hae yani Lee Son-bin'in karakteri şu anda normal bir hayat yaşıyor. Maron şekerlemede halkla ilişkiler ve pazarlama ekibinde sözleşmeli olarak çalışıyor. Tam zamanlı bir pozisyona geçmeyi hayal ediyor ama bu hiç de kolay değil. O satış ekibinde sözleşmeli olarak çalışan iki arkadaşı daha var. Bunlardan birisi Ramiran ve diğeri de muhasebe ekibinde çalışan Jo Aram'ın canlandırdığı karakterler. Bu üçlü yakın arkadaş bu dizide. Ramiran da yönetim destek ekibinde yine kadrolu olmayan bir çalışan. Hayatını derinden sarsan geçmişi nedeniyle kafayı para kazanmakla bozmuş bir kadın. Jo Aram da yine muhasebe ekibinin kadrolu olmayan çalışanı. O da sağ
elinizin harcadığı parayı sol eliniz kullansın sloganıyla yaşıyor. Artık anladığım kadarıyla para harcamayı çok seven bir karakter. Yani ben bu cümleden öyle anladım. Bir de Kim Yong-dae'nin canlandırdığı başrol erkek karakterimiz var. O da Büyük Veri TF ekibinin yöneticisi olarak çalışıyor. Genç, yakışıklı ve yaşına göre de son derece başarılı bir adam. Hayatı mükemmel gibi görünse de aslında onun da memnun olmadığı bazı şeyler var. Tam bu sırada başrol kızımız Jong Da-hye ile tanışıyor ve onun sayesinde hayallerinin peşinden koşmaya başlıyor. Bu da belli ki yine bir iş yeri dizisi. Yani hikayemizin büyük bir kısmı bir şirkette geçecek belli ki. Bunlar da geçenlerde bir fragman yayınladılar. O fragmanın baş kısımlarında Arap temasıyla dans ediyor başrol oyuncuları. Kıyafetler o şekilde, danslar o şekilde, müzik çalıyor öyle falan. Bütün ana kast, bu az önceki okuduğum 4 kişinin de o şekilde dans ettiğini görüyoruz. İşte ellerinde dondurmalar var, dondurma yiyorlar falan. Böyle bir fragman yayınladılar. Sonrasında tabii ki tepki çektiler. Tepki çektikleri için de NBC hızla videoyu yayından kaldırdı. O kısmın olmadı. Normal bir fragman yayınlayacaklardı. Yayınladılar mı bilmiyorum. Ama galiba o ilk kısımda bir dondurma reklamıyla alakalıymış. Sanki o dondurma reklamının aslında parodisini yaptık gibi bir şey söylemişler ama çok da açıkçası detaylı bakmadım nedir ne değildir diye. Fakat tepki çektikleri kesin. Onu da o şekilde yayından kaldırmak zorunda kalmışlardı. Umuyorum böyle bir şeyi dizide kullanmamışlardır. Çünkü dizide de öyle bir kısım varsa o da yayınlandığında bayağı bir tepki çekecek. 19 Eylül'de de yayınlanmaya başlayacak. Bu sayede bunu da öğrenmiş olduk. Geçiyorum bir diğer diziye. Walking on Thin Ice. KBS 2'de 20 Eylül'de yayınlanacak. Başrol oyuncuları Lee Young-e ve Kim Yong-kwang. Lee Young-e bu dizide sıradan bir ev hanımı olan Kang In-soo'yu canlandıracak ama o ev hanımının hikayesi farklı bir şeye evriliyor tabii. Ölümcül hastalığı olan kocasının tıbbi masraflarını karşılamaya çalışırken tesadüfen bulduğu 100 milyarlarca won değerindeki uyuşturucuları satarak suça yönelen sıradan bir ev kadınının hikayesini anlatacak bu dizi. Lee Young yani erkek başrol karakterimiz de bu kadının kızının gittiği ortaokulda ders sonrası dersleri veren bir sanat eğitmeni. Aslında görünürde yüzü, kişiliği ve serveti de dahil olmak üzere her bakımdan mükemmel olan nadir genç adamlardan bir tanesi. Fakat o da geceleri Gangnam'daki ünlü bir kulüpte prestijli ailelerin çocuklarına uyuşturucu sağlayan bir uyuşturucu satıcısı. Ve bu ikili birlikte beklenmedik bir olay yaşadıktan sonra birlikte bir ortaklık kuracaklarmış. Çok iyiymiş konusu be. Bir ev kadınıyla bir öğretmenin uyuşturucu satıcısına dönüşen hikayesi. Severim ama böyle hikayeleri. Breaking Bad izleyenlerin gözü yaşlı. O kadar kararsızım ki bu dizi konusunda. İzleyip izlememek konusunda ne düşüneceğimi hiç bilmiyorum. Benim ağır dediğim türlerden. Yani ilgimi çekmedi değil. Özellikle de Breaking Bad'e benzettiğim için ilgimi çekti. Fırsatım olursa belki bakabilirim. Geçelim bir diğer diziye. 10 numaralı dizimizin adı First Lady. MBN'de 24 Eylül'de yayınlanmaya başlayacak. Başrol oyuncuları Eugene, Ji Yoon-woo ve Lee Min-young. Ji Yoon-woo'nun canlandırdığı karakter eski bir işçi ve kendi kendini yetiştirmiş bir adam. Ve bu adam zor bir yetim hayatının üstesinden gelerek Cumhurbaşkanı olmayı başarıyor. Eugene bu dizide bu adamın karısı rolünde. Kocasının Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından First Lady olmanın hayallerini kurarken eşi seçildikten sonra ondan boşanmak istediğini söylüyor. Ve haliyle kadının da kafası allak bullak oluyor. Bütün hayalleri suya düşüyor. Bir de Lee Min-young'un canlandırdığı karakter var. O da bizim bu Cumhurbaşkanı'nın en yakın sırdaşı ve sekreteri. Allah Allah. Pis herife bak sen. Belli ki karıyı bu yüzden boşuyorsun. Cumhurbaşkanı seçimlerindeki zaferinin ardından Cumhurbaşkanlığı yemin törenine 67 gün kala bu üçlünün ilişkileri, acımasız güç oyunları ve boğucu aile çatışmaları arasında uç noktalara gelecekmiş. Yani tahminimce tabii ki çok da zor olmayan bir şekilde kadın adamı sekreteriyle aldatıyordur diye düşünüyorum. Çünkü niçin durup dururken boşanmak istesin? Bir yandan da sekreteri var, sırdaşı falan. Eğer sonrasında bir farklılık yapmayacaklarsa, yok be öyle değildi böyleydi gibi bir hikaye olmayacaksa, buradan anladığımız kadarıyla Ji Yoon-woo gibi masum görünümlü bir adam bu dizide karısını aldatan bir adam olabilir belki. First Lady çok benlik bir dizi değil. Dediğim gibi çok siyasetle aram yok. O yüzden siyasi dizilere, filmlere çok yaklaşmamaya çalışıyorum. Çok da kafam basmıyor zaten. Genelde hep sıkılarak izliyorum bu tür dizileri ama 24 Eylül'de başlayacak. Aslında siyaset kısmı olmasa ilgi çekici. Entrikası da boldur bunun, ha, haberiniz olsun. Entrika sevenler bence bu diziyi izleyebilir. Geçiyorum bir diğer diziye. Eylül ayında yayınlanacak olan son Kore dizimizi de anlatıyorum size. Mrs. Incognito. ENA'da 29 Eylül'de yayınlanacak. 12 bölümden oluşacak. Ya farkında mısınız? Artık 16 falan kalmadı. Diziler maksimum 12 bölüme düştü. Arada bir 8 bölüm falan da yapıyorlar.
bayağı Japon dizilerinin bölüm sayısına ulaştık. Çünkü genelde Japon dizileri böyle 8, 10, 12 bölüm falan olurdu. Kore 16 idi. 16-20 idi. Artık 16'yı da görmüyoruz. Başrol oyuncuları Jeon Yo-bin, Jin Young, So Yun-woo, Jang Yeon-ju ve Jo Yoon-young. Ne kadar zor isimleriniz var sizin ya. Jeon Yo-bin bu dizide Gasung grubunun sahibinin koruması olarak çalışan bir kadın. Fakir bir aileden gelmiş ve sefil bir hayat yaşamış. Fakat bir gün hayatını tamamen değiştirebilecek bir fırsatla karşılaşıyor. Yaşamak için fazla zamanı olmayan Gasung grubunun sahibiyle sözleşmeli bir evlilik gerçekleştiriyor. Fakat bunu yaparken de kendi kimliğini değiştirmek zorunda kalıyor ve sahibinin büyük mirasının peşinde olanlardan kaçarak sahte bir kimlikle 3 ay boyunca hayatta kalmak zorunda kalıyor. Bu yüzden bu kıza kendisinden tamamen farklı olan Busemi diye birinin sahte kimliğini veriyorlar. Bizim kız Busemi ismiyle bir köyde anaokulu öğretmeni olarak çalışmaya başlıyor. Köydeki herkes bu kadını çok seviyor. Onun hep iyi biri olduğunu söylüyorlar. Ama bu köyde bizim bu mükemmel öğretmenden çekinen tek bir kişi var. O da Jeon Dong-min, yani Jin Young'un canlandırdığı başrol erkek karakterimiz. Bu kızdan çekinen adam da köyde çilek yetiştirirken tek başına oğlunu büyüten bekar bir baba ve bizim kız bu adamın oğlunun anaokulu öğretmeni oluyor. Böyle bu kadar bir hikayesi var bu dizinin. İlk kısımla ikinci kısmı nasıl bağlayacaklar bilmiyorum. Diğer oyuncuların tam olarak kimi canlandıracaklarını bilmiyorum. Sadece bu ikisinin üzerinden böyle bir özet yapmışlar. Belli ki bir kadın bu şekilde garip bir sebepten dolayı bir köye taşınacak ve o köyde de kendini farklı bir kimlikle tanıtırken çevredeki insanlarla da farklı yakınlıklar kuracak anladığım kadarıyla. Çok fazla ilgimi çeken bir dizi olmadı ama fena da durmuyor konusu. İzleyeceğimi çok zannetmiyorum. 29 Eylül'de de başlayacakmış, haberiniz olsun. Aslında şu an Eylül ayında yayınlanacak olan Kore dizilerimiz bitti. Fakat ben buraya bir tane bonus dizi eklemek istiyorum. Bu da bir Japon dizisi. Alice in Borderland 3. sezonuyla 25 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak. Bu benim bayıldığım bir dizi. Zaten Asyan Wiki'nin dizi listesinde de bir tek Japon dizisi olarak bunu gördüm. Alice in Borderland'i. Dedim ki ben bunu bonus olarak bu videoya almak istiyorum. Çok kısa bundan da bahsedeceğim size. Çünkü biliyorum ki bu dizinin de sevenleri çok. Bu arada anlatmadan önce şunu da söyleyeyim. Alice in Borderland Squid Game'in ilk sezonuyla yakın bir zamanda çıkmıştı. Hatta galiba bir tık önceydi o. Çok yanlış bilgi de vermek istemiyorum ama. Ve insanlar Alice in Borderland'i Squid Game'le çok karşılaştırdılar. Çünkü bunda da böyle çok farklı bir evrene geçiyorlar yanlışlıkla bir şekilde. Ve o evrende de oyun oynuyorlar. Ama Squid Game'in oyunlarından çok farklıydı tabii ki. Ben iki diziyi de çok sevmiştim ama Alice'in yeri bende bir tık farklı. Çünkü özellikle ilk sezonu ben çok büyük bir heyecanla izledim. İkinciyi de sevmiştim ama ilk sezon kadar beni etkilememişti. İkinin finalinde ben aslında dizinin komple bittiğini zannetmiştim ama meğersem 3. sezonu da yapacaklarmış. Ben de şimdi size burada Alice in Borderland'in 3. sezonunu anlatacağım ama ilk 2 sezonda sadece kısaca şöyle söyleyeyim. O oyunun içine giriyorlar yanlışlıkla 3 arkadaş. Garip bir şekilde o oyunları oynamaya zorlanıyorlar. Oynayamayanlar, hata yapanlar, yenilenler Squid Game mantığı gibi düşünün. Takır takır ölüyor ama oradaki gibi sizi kimin öldürdüğünü falan anlamıyorsunuz. O şey gibi, farklı bir evren gibi. Çok değişikti o çünkü. Alice in Borderland. Squid Game'de en azından barizdi kimin öldürdüğü, kimin oyunları yaptığı her şey belliydi. Alice in Borderland'in ilk sezonunda işte aslında bunu çözmeye çalışıyorlar. Biz niye buraya geldik? Nasıl buraya geldik? Burası neresi? Farklı o oyunun içine katılan insanlarla tanışıyorlar. Olayları çözmeye çalışıyorlar. Ve ilkinde yarım kalmıştı hikaye. İkinci sezonda onu devam ettirdiler tamamen. 3'te de şunu anlatacaklarmış dizide. Ryohei ve Yuzuha dizinin zaten ilk 2 sezonunda başrol karakterleriydi. Bir kadın bir erkek olmak üzere. İkisi de birbirinden etkilenmişlerdi. Sevgili olmuşlardı dizinin içerisinde. 3. sezonda kendi dünyalarına döndükten 4 yıl sonrasını anlatacak. Bu ikili artık evlenmişler. Mutlu bir çift olarak yaşıyorlar. Fakat bir gün Yuzuha, yani kadın, aniden ortadan kayboluyor. Ölümden sonraki hayata takıntılı bir şekilde araştıran Ryuji adında bir adamın önderliğinde bu kadın kendi yolculuğuna Borderland'e doğru yola çıkıyor. Tabii kocası da bu olay karşısında bayağı bir çaresizliğe kapılıyor. O sırada Borderland vatandaşı olan Banda isimli birisi bu adamın karşısına çıkıyor ve ona karısının nerede olduğunu söylüyor. Bu adam da karısını kurtarabilmek için yeniden Borderland'e dönüyor ve hayatını riske atıyor. Bu arada ilk 2 sezonda öyle Borderland elinizi kolunuzu sallaya sallaya girip çıkabileceğiniz bir yer değildi. Yani öyle vatandaşı olduğu falan filan diyor ya, öyle bir şey değildi. Ben mi yanılıyorum acaba? Fantastik değil miydi onun hikayesi? Farklı bir şey yok muydu ortada? Bayağı dümdüz, sanki oraya kalkıp buradan İzmir'e gidermişim gibi, Edirne'ye gidermişim gibi Borderland'e gidiyormuş gibi bir izlenim vermişler bu özette ama izleyince anlarız diye düşünüyorum. Dediğim gibi ilk 2 sezonu ben çok severek izlemiştim de tabii ki ilk sezonu
bunun seviyesine şu an hiçbirisi ulaşamadı daha bu zamana kadar. Muazzamdı. 3. sezonda merak ediyorum. Tabii ki ilk 2 sezonunu izlemiş olduğum için bunu da izleyeceğim. Sevenleri çok. Merak edeni çok. Biliyorum bekleyeni de çoktu. O yüzden bunu da bu videoya alıp kısaca da olsa anlatmak istedim. 25 Eylül'de Alice in Borderland'in 3. sezonu geliyor sevgili dostlar. Tabii bu son mu olacak yoksa 4 mü gelecek? O konuda da hiçbir fikrim yok. Ve nihayet Eylül ayında yayınlanacak olan Kore dizilerinin anlattığım videonun sonuna geldik. İnşallah atladığım önemli bir dizi olmamıştır. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz alt kısımdan beğene tıklamayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yepyeni haftalarda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.